Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, keyfiniz, huzurunuz yerindedir. Bugün sizlerle beraber kol kalıbında serileme yapacağız. Biliyorsunuz sizlerle beraber daha önce parçalanmamış beden kalıbında serileme işlemi yapmıştık. O çalışmamızda serileme ile ilgili hesaplamalarımızı ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Bu nedenden dolayı pek hesap kitap işlerine girmeyeceğiz. Sadece küçük bir özet geçip kol serilemesine başlayacağız. Ayrıntılı bir şekilde serileme mantığını görmek isteyenler de varsa parçalanmamış beden kalıbında serileme videomuzu, yani 1 numaralı beden serileme videomuzu izleyebilirler. Serilemeye geçmeden önce şöyle bir aşamalarımızı hatırlayalım. Biliyorsunuz serilemeyi artı eksi 4 farklı büyüyüp küçülen beden tablosuna göre yapmıştık. O yüzden 38 beden kalıbını 36 beden için 1 santim yan dikişlerden daraltmış, 40 beden için yan dikişlerden 1 santim genişletmiştik. Yakada ise 38 bedenden 2 milim daralarak 36 bedeni, 2 milim genişleyerek 40 bedeni çizmiştik. Bu aşamaların akabinde omzumuz 2 milimden yukarı ya da aşağı, kol evimiz ise 3 milimden aşağı ya da yukarı yön bulmuştu. Böylece kol evimizde 2 artı 3 milimlik, yani toplamda 5 milimlik genişleme ya da daralma sağlamıştık. Tabii tüm bu aşamaları da karton kalıbımızdan faydalanarak gerçekleştirmiştik. O nedenle her kalıp serilemesinde olduğu gibi bu çalışmamızda da serilemesini yapacağımız bedenin kol kalıbını kartona çıkartıyoruz ve daha sonrasında kalıbımızın kopyasını alarak serileme işlemlerimize başlıyoruz. Bu videomuzda da diğer serileme çalışmalarında olduğu gibi 38 beden kalıp üzerinde yol alacağız. Önce 38 beden kolumuzu 40 bedene genişleteceğiz. Sonrasında ise 38 beden kolumuzu 36 bedene daraltacağız. Evet, artık serileme işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle 38 beden kol kalıbının kopyasını alıyorum ve 40 beden kol serilememe başlıyorum. Serilemeyi yapabilmek için kolumun en üst noktasından düz boy ipimi uzatıyorum. Kol evlerim içinse en uç noktalarına düz boy ipimden faydalanarak Y ve X olarak adlandırdığımız birbirini kesen dik çizgilerimi atıyorum. İlk olarak kolumun en üst ve orta noktasından düz boy ipi üzerinde 2 milim yukarıya nokta alıyorum. Arka kol evime geliyorum. Gönyemin sıfır noktasını X eksenimden merkeze oturtuyorum. 1 santim dışarıya nokta atıyorum. Gönyemi X eksenime yerleştirerek dik bir şekilde attığım noktayı 3 milim aşağıya çekiyorum. Bedenimizi de bu şekilde çalışmıştık biliyorsunuz. 2 milim omzu yukarı çekmiştik. Kol altında 1 santim genişletmiş ve 3 milim aşağıya indirmiştik. Üstten 2 milim, alttan 3 milim genişleyerek kol evimizin 40 bedene göre yarım santim rahatlamasını sağlamıştık. Burada da o aşamaları aynı şekilde kol kalıbımıza aktarıyoruz. Ön kol evim için de aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. X eksenimde 1 santim genişleyip 3 milim aşağıya iniyorum. Şimdi de attığım noktaları kartondan 38 beden kalıbım yardımıyla birleştiriyorum. Burada benim kol kalıbımın ön evi ve arka evi aynı olduğu için yarım şekilde. O nedenle ben arkada da önde de aynı geçişi kullanıyorum. Sizin kol kalıbınızın ön evi ve arka evi temel beden kalıbınızdaki gibi farklı ölçülere sahip olabilir. O zaman arka kol evini kalıpta arka kısma, ön kol evini ön kısma oturtarak kol evinizin çizimini yapacaksınız.
Beden kalıbımızda kol evini ilk olarak omza, sonra da kol altına oturtarak şeklini tamamlıyorduk. Burada da öyle yapıyoruz. Karton kalıbımızın düz boy ipiyle serileme yaptığımız kalıbın düz boy iplerini 2 milimden attığımız noktayı baz alarak birebir üst üste oturtuyoruz ve kol evimizin üst geçişini veriyoruz. Sonrasında da kol oyuntumuzun olduğu 3 milimden aşağıya indiğimiz noktaya geliyoruz. Kalıbımızın uç kısmını o noktaya dayayarak yeni kol evi geçişimizi alt taraftan da karşılıyoruz. Arka geçişimiz tamam. Ön kola gelelim. Aynı şekilde önce kalıbı üste yerleştirip geçişi veriyoruz. Sonra da aşağıdaki 3 milimden aldığımız noktaya yerleştirip alt geçişi tamamlıyoruz. Kol evi geçişini böylece tamamlamış olduk. Bir de yan dikişlerimizi tamamlayalım. Kalıbımın bilek hattına geliyorum. Yan dikişlerin olduğu uç noktalardan dışarıya doğru 25 milimden genişleme sağlıyorum. Ve 1 santim genişleyen kol altı noktalarım ile düz cetvelimle birleştiriyorum. Böylece kol kalıbımı 38 bedenden 40 bedene serilemiş oluyorum. Burada gördüğünüz gibi kalıbımızın boyunda 2 milimlik bir uzama oldu. O uzamayı istemiyorsanız, kol boyunuzun aynı kalmasını istiyorsanız bilek kısmından 2 milimi atarak kol boyunuzu sabitleyebilirsiniz. Şimdi de 38 bedenden 36 bedeni serileyelim. Tabii ki kolumun en üst ve orta kısmına geliyorum. 38 bedenimin geçtiği noktayı düz boy ipimde 2 milim aşağıya çekiyorum. Arka kol oyuntuma geldim. X eksenimde 1 santim içeriye girdim. Dik açıma dikkat ederek 3 milim yukarıya çıktım. Yani 40 beden serisindeki işlemlerin tam tersini uyguluyorum. Aynı şekilde ön kol oyuntumun geçişlerini de veriyorum. 1 santim içeri, 3 milim yukarı. Noktalarımı belirledikten sonra karton kalıbımla kol evi geçişlerimi de sağlıyorum. Düz boy ipine dikkat.
Kol evi geçişlerimi bitirdim. Bilek hattıma geliyorum. Uç noktalardan içeriye 25 milimden noktamı atıyorum ve kol altındaki noktalarımla birleştiriyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Yorumlardan bize destek verebilirsiniz. Yine yorumlardan sorularınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgiyle ve güzel seyle kalın. Hoşça kalın.